C, Z, E. Merhaba, ben Cemile Zeynep Yılmaz. Bu hafta defterlere ve Robert Rauschenberg'e geri dönüyoruz. Robert Rauschenberg'in resim ve heykeller dışında koreografiler, danslar için setler yaptığına değinmiştim. Sonunda bu fotoğrafı konuşacağım. Ve buradaki performansı, Trisha Brown'un performansını ve dans topluluğunu konuşacağım. Fluxus'tan sanat karşıtı bir hareket olarak bahsetmiştim geçen haftalarda. Sanat karşıtı gösterilerden, müzik aletlerini parçalamalarından, sanatı elit zümreye ait bir oyuncak değil, günlük hayattan ilham alan bir eğlenceye dönüştürme çabalarından konuşmuştum. 60'lar ve 70'lerde sıradan seslerin ve kalabalığın gürültüsünün müzik konserine dönüştüğü, günlük faaliyetlerin, kapı açmanın, paten kaymanın sanat olarak sunulduğu bir dönemdeyiz. Sanatçılar, sanat ve hayat arasındaki yapay ayrımı ortadan kaldırmaya kararlı. Müzelerin, atölyelerin, dans stüdyolarının dışına taşıyorlar. Bu fotoğrafta o dönemlere ait 1963'teki Pelikan isimli dansından bir görüntü. Pelikan, Rauschenberg'in yaptığı ilk koreografi. Rauschenberg o dönem Judson Dans Tiyatrosu'nun bir üyesiydi. Ünlü koreograflar Merce Cunningham, Trisha Brown, geçen haftalarda anlattığım besteci John Cage de Judson Dans Tiyatrosu'ndaydı. Performanslarını ileride anlatmayı çok istediğim ve defterlerimde, araştırmalarımda eserleri bulunan Carolee Schienemann da bu ekibin bir parçasıydı. Beni derinden etkileyen bu ünlü grup, 60'ların başında New York'ta Protestan Judson Memorial Kilisesi'nde bir araya gelen sanatçılardan oluşur. Sanatçıya, dansçıya ve koreografa atfedilen yeteneği ve dehayı yıkmayı amaçlar. Herkesin dansçı olabileceğini göstermeye çalışır bu sanatçılar. Dansın ne olduğunu yeniden tanımlayan bir dizi atölye çalışması gerçekleştirirler. Rauschenberg, grubun 5. dans konseri için mekan ararken bir paten pisti bulur ve mekandan etkilenerek dansçılardan patenler giyerek dans etmelerini ister. Paraşütlü kostümler tasarlar ve 3 dansçı için bir dans rutini hazırlar. Pelikan'ın ana aksiyonu, Rauschenberg ve İsveçli ressam Per-Olof Ulfeldt'in sırtlarına bağlı açık paraşütlerle arenada paten kaymaları. Caroline Brown, eşofman takımı ve parmak arası ayakkabılarla çevrelerinde dans eder. Bu dans formu, önceki modern dans kuşağının kostüm, hareket ve sunum kısıtlamalarına bir tepki. Dansın sabit koreografiye, eğitimli dansçılara ve pahalı prodüksiyona olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı ister ve dansı teatral geleneklerinden sıyırır. Küratör Nina Castelli, patenli adamların hızlı kuşları andıran süzülüşlerinin Pelikan'ı unutulmaz bir performans sanatına dönüştürdüğünü yazar. Bu performansın kayıtlarını Çağdaş Sanat Müzesi'nde izlediğimde şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Dansı sahneden indirmek, gösteriyi perdeden ve kulisten kurtarmak o kadar özgürleştirici ki. Dans müzeye uyum sağlamaya çalışmıyor, kostümlerle tamamlanmıyor. Grup dansları ya da solo danslar yok. Yerine patenler ve paraşütler başrolde. Müzeye uyum sağlamak, müzik kulağı olmayan ben gibiler içinse adımları sayarak hareketleri müzeye oturtmaya çalışmak yok. Ben 6 yaşından beri bale yapıyorum. Yıllarca süren eğitimi tamamlayıp bale eğitmenliği sertifikamı aldım ve bir iki yıl bale eğitmenliği yaptım. Söylediğim gibi dans benim için adımları saymak, kaşındırıcı beyaz kilotlu çoraplar giymekti. Grup danslarında ayak uydurmak, önden ya da geriden gelmemek önemli. Bunun için de sınıfta müzik kulağı en güçlü olana bakar tüm grup. O kendini bilir zaten. Solo danslardaysa çene yukarıda. Balede çok önemli. Çene, boyun her zaman yukarıda. Hep poz veriyoruz ve gülüyoruz. Bu danstaysa tüm bu kalıplar yıkılıyor. Hayran kalmıştım. Şimdi 7 yıl sonra ilk gördüğüm andaki kadar heyecanlı hissetmiyorum. Bu dansın ve koreografi Rauschenberg'ün şöhreti kalıpların yıkılmasıyla pek ilgili değil, fark ettim. Pelikan'ı icra ettiği dönemde Rauschenberg'ün kariyeri yükselişteydi. Çalışmaları Yahudi Müzesi'nde, Guggenheim Müzesi'nde sergileniyor. Washington'daki Corcoran Bienalinde geçen hafta anlattığım Ebedi Şehir isimli eseri
sergilemeyi reddeden galeri ve Biennale'de sergileniyor. Robert Rauschenberg, Pelikan'dan bir yıl sonra 64'te Venedik Bienalinde Altın Aslan Büyük Ödülünü kazanan ilk Amerikalı olur. Amey Wallach'ın Taking Venice isimli belgeseli bu zaferi irdeler. Büyük ödülün sahibinin önceden belirlendiğine, jüri üyelerinin tarafsız olmadığına dair iddiaları mercek altına alır. Biennale'de ABD'yi temsil edecek sanatçılar, Soğuk Savaş boyunca Amerikan propagandası yürüten Birleşik Devletler Enformasyon Ajansı tarafından belirlenir. Belgeselde serginin kuruluşunda rol oynayanlarla yapılan röportajlar yer alır. Aralarında önceki Biennallerde ABD pavyonundan sorumlu Alice Dani de yer alır. Kocası Dışişleri Bakanlığı'nda İstihbarat ve Araştırma Bürosu'nda müdür yardımcısı olarak görev yapar. Dani, Amerikan pavyonunun küratörlüğünü üstlenmeleri için Yahudi Müzesi Müdürü Alan Solomon'a, sanat tüccarları Leo Castelli'ye ulaşır. Küratörler Rauschenberg, Klaus Oldenburg, Frank Stella, Jim Dean ve John Chamberlain'in çalışmalarını sunar. Ödülün açıklanmasından kısa süre önce küratörler sanatçıların eserlerini bir tekneyle pavyona taşır ve tüm gazeteler bu anı belgeleyen fotoğrafları basar. Altın Aslan'ın açıklanacağı geceden bir gece önce dansçı Merce Cunningham jüri üyelerine ve sergi katılımcılarına bir dans gösterisi yapar. Seti Rauschenberg tasarlar. Sanatçı büyük ödülü aldıktan sonra 65 yılında yine Alan Solomon tarafından düzenlenen 1. New York Tiyatro Buluşması'nda Pelikan performansını yeniden sergiler. Nina Castelli, Leo Castelli, Alan Solomon, Robert Rauschenberg hepsi ABD'nin Avrupa'yı yenerek dünyanın yeni sanat merkezi haline gelmesi için miydi? Politikadan uzak, tüketim toplumunu ve popüler kültürü merkezine alan pop art kolajlarının yükselmesi için miydi? Kalıpları yıkmanın, dansı ve dansçıları sokağa indirmenin, kaşındıran beyaz çoraplardan kurtulmanın hiçbir anlamı yok mu? Judson Kilisesi'nde buluşarak deneysel çalışmalar yapan sanatçıların arası kısa süre sonra açılır. Özellikle Rauschenberg'ün diğer dansçı ve koreograflarla ilişkisi bozulur. Judson grubundan ünlü film yapımcısı ve dansçı Yvonne Rainer bir hatası yoktu ya da davranışlarında değişen bir şey yoktu der. Onun sanat dünyasındaki itibarı dengemizi bozdu. Kuyruklu bir yıldız düşünün. O yıldızdı, onunla birlikte görünen bizler de onun kuyruğu. Sanat piyasası işbirliğini, kolektif çalışmayı sevmez. Kahramanlar ve dehalar yaratır, işbirliklerini bozar. Ancak Rauschenberg'ün koreograf Merce Cunningham'la işbirliği bozulmaz. Neredeyse 60 yıl boyunca devam eder. Rauschenberg 1954'te Merce Cunningham dans topluluğuyla çalışmaya başlar ve 20'den fazla performansa ışık, set ve kostüm tasarımlarıyla katkıda bulunur. İkili, müzik ve dekorun koreografiyi tamamlayan unsurlar olduğuna değil, bağımsız unsurlar olduğuna inanır. Bu nedenle dans, müzik ve dekor yalnızca son provalarda bir araya gelir. Ben Travelog dansı için yaptıkları işbirliğine hayranım. Tantrik Coğrafya isimli anıtsal bir set yaratır Rauschenberg. Sandalyeler, bisiklet tekerleri ve renkli yelpazeler kullanır. Dansın başlangıcında sandalyeler bir iple sahneye çekilir ve dansçılar sandalyelere oturur. Dans boyunca renkli mayo ve taytlardan oluşan temel kostümlere büyük renkli tekerlekli yelpazeler, teneke kutular, pankartlar, bayraklar ve şifon eşarplar eklenir. Merce Cunningham'ın sonraki yıllardaki koreografisi, 91 yılındaki Beach Birds, Sahil Kuşları, film araştırmalarımda yer alıyor. 11 dansçı beyaz mayo ve siyah eldivenlerle kuşları andırır. Danstaki her hareket bireysel fiziksel ifadelere dayanır. Dansçılar senkronize hareket etmek ve bir arada olmak zorunda değil. Sahneden hiç ayrılmadan bazen küçük gruplar halinde bazen de tek başlarına dans eder. Aniden havalanan, dağılıp toplanan kuş sürüleri gibi. Müzik hareketi yönlendirmez. Bu nedenle performans süreleri gösteriden gösteriye değişiklik gösterir. Trisha Brown da Merce Cunningham gibi esnekliğin ve doğaçlamanın hakim olduğu bir tarz benimser. Müzik hareketleri ya da koreografiyi belirlemez ve dans, dansçının yorumuna bırakılır. 1970 yılında Trisha Brown Dance Company'yi kurar, Robert Rauschenberg'ü yönetim kurulu başkanı seçer. 71 yılında Accumulation, Birikim isimli eseri sahneler. Dansçı
eseri şöyle anlatır. Basit bir hareket sunulur. Bu hareket tekrarla hafızaya kazılır. Daha sonra ikinci hareket eklenir. Hareket 1 ve 2 özümsenene kadar tekrarlanır. Ardından hareket 3 eklenir. Dansçı daha fazla eklemeyi destekleyemeyene kadar hareketleri eklemeye devam eder. İlk 4 hareket ilk 4 vuruşta gerçekleşir. Sonraki hareketler bu tek ölçünün içine yerleştirilir. Bu performansı kamera karşısında konuşarak icra eder. Brown, zahmetsiz bir dolaysızlıkla icra edilen sıradan hareketlerden oluşan yepyeni bir sözlük icat eder. Bileğin ve gövdenin bükülmesi, başın döndürülmesi, vücut ağırlığının kaydırılması, bacakların kaldırılması, geriye ve ileriye adımlar, kolların sallanması, hareket baş parmaktan bileğe, bilekten dirseğe, dirsekten omuza, omuzdan boyuna, kalçadan dize, basit bir biriktirmeyle artarak ilerler. Değişmeyen bir repertuar üretmek ve sürdürmek yerine her performans için yeni bir eser üretir Trisha Brown. Hareketleri her performansta değişir. Tekrar sayıları değişir. Açık havada, çatıda, müzelerde dans eder. Saydığım sanatçılar ve eserleri dansta yorumun özgürlüğünü ve hareketin özerkliğini vurgular. Önemli olan hareketin kendisi ve dansçının bunu yorumlaması. Mekanlara özgü, basit kurallara göre yapılandırılmış danslar ortaya çıkar. Peki, tüm bu eserleri referans alarak ben nasıl bir film yapmayı düşünüyordum? Filmin çekim ve kurguyla dansı farklı bir şekle soktuğuna inanıyorum. Kamera ve dans arasında bambaşka bir ilişki var. Film, koreografiyi zaman ve mekandan kurtarır. Bir sahnede bir yerden başlayıp başka bir yerde doğal bir şekilde bitirebilir. Film süper bir dansçı yaratabilir. Bir sıçrama normalden daha uzun ve daha yüksek olabilir. Ya da bir dansçı bir pirueti dakikalarca dönebilir. Ben de bu gücü kaybettiğim bir yakınımı uğurlamak üzere kullanmak istedim. Kingston'da film yapımının son senesinde, 3. yılda bitirme projesi için açık havada bir dans çekmek istedim. Kadın dansçılardan oluşan bir ritüel yaratacaktım. Dans ve kamera işbirliği içinde olacak, kamera dışında icra edilemeyecek bir dans yaratacaktım. Bale eğitmenliği yaparken koreografiler yapıyordum. Neden bir kadını öteki dünyaya yolcu edecek bir ritüel hazırlamayayım dedim. Ritüelleri araştırırken Nijerya'nın güneydoğusunda yaşayan Igbo halkının Ala isimli tanrıçasına rastladım. Kadınların ve çocukların koruyucusu. Coatlicue ya da Yılan Etek isimli tanrıça da dikkatimi çekti. Yaşlı bir kadın olarak temsil ediliyor ve Aztek sanatındaki en korkutucu figürlerden biri. Mitler ve masallarda kadınlar nasıl temsil edilmiş daha araştırmak istiyordum. Ama danışmanımla ilk görüşme için yeterli dedim. Okuldaki görüşmede ben Afrika'daki ritüeller dediğim an çok garip bir tepki verdi tüm hocalarım. Bana kullanamazsın o tanrıçaları dediler. Afrikalı ya da Latin Amerikalı olmayan biri ne cüret onların mitlerinden bahsedebilir. Aztek'ti, Igbo halkıydı, onlara dair bir şey yapamazsın. Merce Cunningham, Trisha Brown, Rauschenberg, hiçbir önemi kalmadı. Kestirip attılar. Ben de bitirme projelerimden biri olarak Sevgili Leyna isimli kısa filmde koreograf olarak çalıştım. Film bir kadının içsel yolculuğunu, çocukluğuyla tekrar bağ kurmasını baleyle ve şarkılarla anlatıyor. Filmde çalışmaktan keyif aldım ama rahatsız edici beyaz kilotlu çoraplara ve baleye geri dönmüştüm. Bu muydu anlatmak istediğimiz hikaye? Balerin olmak isteyen, hayallerini gerçekleştiremeyen bir kadın. Küçümsemiyorum ama çok görmedik mi bu hikayeleri? Ben aynı tepkiyle yüksek lisansta karşılaştım. Siyahi kadın hareketi üzerine okuyordum. Milliyetçilik hareketleriyle sömürgecilikten kurtulan Afrika kıtasındaki ülkeleri araştırmak istiyordum. Milli mücadelede kadınların oynadığı rol kutsallaştırılıyordu. Bağımsızlıktan sonra ise unutulup gidiyordu. Resmi tarihten siliniyordu kadınlar. Bir dönem arşivci olarak çalıştığım showroom'da sergilenen Women on Aeroplanes isimli sanat projesi bunun üzerineydi. Danışmanım ve bölüm başkanı beni Kuzey Afrika ve Orta Doğu bölgesi üzerine çalışmaya itti. Neden? Çünkü Orta Doğuluydum. Afrikalılar ve siyah kadınlar üzerine değil, Orta Doğu üzerine yazmam çok daha doğru olacaktı. Kolay demiyorum. Doğru. O dönem hem film hem tez araştırmamın ait olmadığım bir coğrafya ve kültür üzerine olması neden bu kadar sakıncalı anlayamamıştım. Yaratıcılığa çekilen bu setleri anlayamamıştım.
Şimdi bu duruma bir isim verebiliyorum. Afrikalı ve siyah olmayan bir kadının benim Afrikalı tanrıçalardan ilham alması ya da siyahi kadınları benimsemesi sakıncalıydı. Başka bir kültüre ait fikirleri ve imgeleri çalabilir, kendime mal edebilirdim. Yani kültür yağmacılığı, cultural appropriation'dan söz ediyoruz. Kültürel yağmacılık ve kendine mal etme, çoğunluk olanın, avantajlı olanın azınlıklara uyguladığı bir şiddet türü. Kültürel silinmeye ve asimilasyona maruz kalan, etnik azınlıkları koruyan, ABD'de ortaya çıkmış bir kavram. Baskın kültür, önce azınlığa ait kültürel eserleri ve uygulamaları medeniyetsiz ve uygunsuz bulur. Ardından onları benimsemenin ve onlardan kar elde etmenin bir yolunu bulur. Örneğin siyahilere özgü saç örgüleri. Kim Kardashian saçlarını bu tarz ördüğünde övgüler alır, moda olur. Ancak benzer saç modelleri yüzünden siyah öğrenciler okullarda cezalandırılır. Bu uygulamalar neden kısıtlanıyor ya da yanlış bulunuyor? Yanlış olan uygulamalar değil, kültürler arasındaki güç dengesizliği. Başka bir kültürün küçük görülen ve ötekileştirilen dansı, kıyafeti, müziği, dili, dini sembolleri öteki olmayan avantajlı birey ya da grup tarafından kullanıldığında değer kazanıyor. Siyah ve büyük dudaklı olduğu için iş hayatında geride kalan, az kazanan bir sürü insan varken beyazların 1800'lerden bu yana suratlarını siyah boyayarak, dudaklarını büyüterek siyahlarla dalga geçmesi ve bundan para kazanması bu dengesizliği ortaya koyuyor. Peki bu uygulamaları denetlemek mümkün mü? Bu yaratıcılıkta ve sanatta bir tür polisliğe yol açmaz mı? Bu uygulamaları yasaklamak dezavantajlıların yaşam koşullarını iyileştiriyor mu? Eşitsizliği yok ediyor mu? Bu denetleme yaşanmış deneyimin hakikatin en üstün ve en doğru biçimi olduğu anlamına gelebilir. Hem lisansta hem yüksek lisansta danışmanlarım beni Müslüman ve Türk bir kadın olarak Orta Doğu üzerine araştırmaya itti. Siyah kadınlar, Afrikalı kadınlar üzerine, İgbo halkının tanrıçaları üzerine araştırmam uygunsuz görüldü. Bu şekilde çevrem dışında herhangi bir kültürle yaratıcı bir ilişki kurma olasılığım kalmadı. Daha önce anlatmıştım. Picasso'nun Batı ve Orta Afrika heykellerinden, yüzlerin abartılı düzlüğü ve duygudan yoksunluğundan nasıl etkilendiğini. Burada yanlış olan Avrupalı sanatçıların Avrupalı olmayan kültürlerden etkilenmesi değil. Sorun bu kültürler arası diyaloğun yalnızca sömürenlerin çıkarlarına göre gerçekleşmesi. Sömürge halklarına ait objeler batılı biçimlere, fikirlere ve metalara dönüşür. Bundan kâr eden sömürenler olur. Picasso'nun etkilendiği maskların, objelerin Avrupa'ya gelmesi için kaç halk yok edildi? Bu vahşetin sanat ve ilham gibi sözlerle gizlenmesi sorun. Yüzyıllardır süregelen bu güç dengesizliğine ve sömürüye karşı akademide, sanatta, toplumda bir denetleme başladı. Bu tür bir polislik hem sanatsal hem de siyasi açıdan son derece sorunlu. Yaratıcılığı öldürür ve hayal gücüne saldırır. Hayal gücünün önemi kendimizi bulunduğumuz yerin ötesine, kendi dar bakış açımızdan öteye taşıyabilmemiz. Başka insanları, başka dünyaları, başka deneyimleri hayal edebilmemiz. Bunu yapma becerisi olmadan ne sanatsal yaratıcılıktan bahsedebiliriz ne de ilerici politikalardan. Ülkemizde kültür yağmacılığı tartışmaları yapılmıyor. Söylediğim gibi kültür yağmacılığı sömürü ve güç dengesizliği varsa bir anlam kazanır. Bu uygulamadan kazanç sağlayan kim diye sormak gerekir. Kültür yağmacılığı üzerine düşünürken, beyazların suratını siyah boyayıp bundan para kazanması üzerine düşünürken, türban takmayıp türbanlı rolü yapan kadın oyuncular geldi aklıma. Kesinlikle aynı şey değil. Sömürgecilik geçmişi, ırkçılığı işaret eden terimlerle anlatılmaz Türkiye'de inançlarından dolayı dışlanan insanlar. Ama güç dengesizliğini ve güçlünün kâr etmesini anlamamıza yardımcı olabilir bu terim. 2015 yapımı Danimarkalı Kız isimli filmde trans bir kadını canlandıran ve Oscar'a aday gösterilen Eddie Redmayne trans rolünü oynadığı için pişmanlık duyduğunu söyler. Her rolü oynayabilirim ama burada daha büyük bir sorun var. Birçok insanın masada sandalyesi yok. Bir dengelenme olmalı. Yoksa bu durum değişmeyecek der. Neden trans bir oyuncuyla çalışılmadı da zaten sektöre hakim olan ve çok kazanan beyaz erkek bir oyuncu tercih edildi?
Filmin yönetmeni İngiliz Tom Hooper. Yani trans bir kadının hayatının anlatıldığı filmden kazananlar beyaz Avrupalı erkek sanatçılar. Medyada uzun süre temsil edilmeyen türbanlı kadınların hikayelerini kimler anlatıyor diye düşündüm. Bu hikayelerden kimler para kazanıyor? Oynayanlar türbanlı değil, çekenler ya da yazanlar türbanlı değil. Ama temsil edilenler, üzerlerinden para kazanılanlar başörtülü. Kadın oyuncular her türlü rolü oynayabilir. Ama burada daha farklı bir sorun var. Birçok başörtülü kadının masada sandalyesi yok. Türbanlı, peçeli, çarşaflı kadınların temsillerinden para kazananlar, medyadan, sanattan silinen bu gruplarla nasıl bir ilişkiye sahip? Bu hikayeler kadınların dışlandığı moderniteyi eleştiriyor. Ancak güç dengesizliğine dair hiçbir şey yapmıyor. Kadınlar inançları ve giydikleri yüzünden iş hayatından, medyadan dışlanmaya, daha az para kazanmaya devam ediyor. Bu konuyu açtığımda, nasıl oynatsınlar kapalı kadınları dizide? Başı açık gözüktükleri sahneler var diye bir yanıt aldım. Bir zahmet ona göre yazılsın ve çekilsin dedim. Büyük iddialarla ve paralarla toplumun dışına itilen kadınların hikayesinin cesurca anlatıldığı söylenir ve beğeni toplanır. Bu hikayeler çarşaf, peçe, türban takan kadınların çağ dışı olduğuna dair genel kanıyı değiştirmez. Bu kadınların iş hayatına katılım oranları ya da daha az maaş aldıkları gerçeği değişmez. Peki kime yarıyor bu hikayeler? Ben medyada ve sanatta polislik yapalım, kim ne yapabilir denetleyelim demiyorum. Ama her sembolde, her giyside kültür yağmacılığının tartışıldığı günümüzde böyle bir güç dengesizliği neden tartışılmıyor? Temsil hakkının kimde olduğu neden tartışılmıyor? Benim başörtülü kardeşlerime şöyle yapıldı, böyle yapıldı diyenler bu hikayelerden kazanç sağlayanları neden sorgulamıyor? Bazen kocaman simsiyah bir örtü çekilmiş gibi hissediyorum düşünce dünyamıza. The first time I started talking while doing this dance, it was in France as a lecture form, and I found I liked the fact that I could not. Remember this? Keep track of my dancing while talking. And vice versa.